...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki, Grabovoi sayı dizileri, Placebo, nocebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nocebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki? Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının, korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin, yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Kutbiyetin kalktığı yoğunlukta meleği âlâlar, yüksek benlikler yaşıyor. Bunlar da daha sonra 7'de birleniyor dedik. Tekrar hiçlik, büyük patlamadan sonra, Big Bang'den sonra hiçliğe dönülüp tekrar sonsuz döngü, geri dönüşüm döngüsü devam ediyor. Şimdi bazı manipülasyona uğrayan da var. Çünkü bütün akışların pozitif olduğunu söyleyemeyiz. Bazen de bilinçli olarak, kasıtlı olarak bazı kanallardan farklı bilgiler gelebiliyor. Ben genelde medyuma farklı özellik bindirilen, onun pohpohlandığı, kendini farklı gösteren, işte ben Tanrıyım diyen bir sürü gruplar var idi. Ben her zaman onlara karşı çıktım. Adam akış alıyor ama ben Tanrıyım, şuyum buyum diyor. Yani sen bu bedenle geldiysen, 3. yoğunluktaysan kardeşim, insansın. İnsan olmayı deneyimlemek üzere gelmişsin. Bir medyumsun, bilgi alıyorsun, aktarırsın bunu. Senin görevin akış aktarmaktır. Bilgi vermektir. Üstünde bilgi kalması da genelde istenmez. Ağırlık yapar. Ben bazen duvarlara bile anlattığım zamanlar olmuştu. Gelen bilgileri üstümde kalmasını istemem. Ama ben
şuyum ya da buyum, ben sizden farklıyım diyemez. O zaman derler ki yani sen farklıysan eğer farklı olduğunu göster. Hani Musa'nın mucizeler göstermesi gibi. O da peygamber. Farklı görevli gezgin. O yüzden bu tür şeylere ben katılmıyorum ama bilgi aktarma konusunda aktarırsın. Mütevazilikten de şaşmazsın. Edep yahu terbiyemiz bizim. Ee, O yoldan, o okuldan çıkmışız. Başka da bir şey demeyiz. Diyenleri de sevmeyiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu akışlar nerelerden geliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Farklı kanallar var. Yapay enerjetik kristal kanallar, merkezler, işte akışık kayıtlar diyoruz. Büyük kütüphane, levh-i mahfuz. Bunun gibi de bize kendilerinin adlarını veriyorlar. İşte Kriyon diyorlar, Kasyopya diyorlar, Ra diyorlar. Galaksinin içerisinde bizim ya da Andromedan diyorlar. Galaksimize içerisinde belli boyut kanalları var. O kanallarda görevli varlıklar var. Aynı bilgisayarın başında hani danışma merkezleri var ya bizim. Yok bilmem ne hattı, şu hattı, bu hattı. Sen medyum olarak yola çıkıyorsun, soru soruyorsun. Senin soruna hangi kanal? Onlar hep dinlemedeler. Üst yoğunluktaki Matrix planlarını yönetenler. Onların başında da görevli varlıklar var. Onlar dinlemedeler. Senin frekans kanalın medyum olarak ya da soru soran X kişisi. İlle medyum olman gerekmiyor. Yani bir ermiş, derviş falan olabilirsin. Soru sordun. Senin frekans kanalın kime uygunsa, hangi aralıktaysan o kanala giriyorsun. O kanaldan sana bilgi aktarıyorlar. Mesela Ra kanalı Aslan'da ya da Kasyopya'da. Yıldız sistemleri bunlar. Oralarda açık bir kapı var. Tavşan deliği gibi ya da boyut kapısı gibi. Oradan sana ulaşıyor adam, işte o varlık bilgi aktarıyor. Ve senin idrakına göre, o medyumun kelime hazinesine göre de uyumlama sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü oradaki iletişim tamamen telepatik. Bazılarının dilleri olduğunu da biliyoruz. İşte mesela cinlerin kullandığı diller farklı. Onlar da alt astral varlıklar, bizim dünyamızda da var. İstersen görmediğin bütün varlıkları da cin de ya da melek de. Negatiflerine öyle deniyor. Pozitiflere melek deniyor. Gümüşü varlık, altın varlık da deniyor. Sonuç olarak sen iletişim kuran varlık, insan olarak, frekans olarak kimin kanalına uygunsan oradan o seviyen kadar sana bilgi iniyor. Sevgi bazında böyle çok aman canım cicim sevgiler mesajları da geliyor. Ben onlara çok fazla bakmıyorum. Çünkü belli bir seviye o. Veya medyumu şişiren, işte yükselten, sen herkesten farklısın, şusun busun, kralsın, yok şeyh ol, bilmem ne tarikatının başı olursun. Neler yaşanıyor biliyorsunuz, görüyorsunuz, insanlar nasıl manipüle ediyorlar. Yani yok devesiliği iç, yok bilmem ne salya sümüğünü yala falan, böyle garip işler. Bilemiyorum artık, o tercih meselesi. Adam bunu tercih ediyorsa onu yapar. Yapacak bir şey yok.
Ama ben Tanrıyım, şuyum, buyum, yok bilmem ne katıyım. Bunlar ters. İnsansan insansın, bilgini aktarırsın, o kadar. Bu kanallardan bilgi geliyor arkadaşlar. Genelde de 4. yoğunluk bilgi verir. 5. yoğunluk çok az kanala girer. 6 daha da ender artık. Ben 6'yım der ama 4'tür o. Bilgiyi aktaran 4'tür. Yani bilgi seviyesinden de anlarsınız. 6. yoğunluktaki adam o meleği âlâ tenezzül edip de yani alttakine bilgi vereyim falan, bunlar geçiniz. Onlar aldığımız bilgiye şükrediyoruz. Ha 6'yım diyorsa ona saygı duyarız. Bilgisi çok böyle iyidir. Bilmediğimiz teknolojileri anlatıyordur. Realiteleri, katmanlar arasındaki realiteleri anlatıyordur. Başımız üstüne öğreniriz. Eyvallah deriz. Geçeriz yani. Budur. Bu işlerin öyle kolay olduğunu hiç zannetmiyorum. Peygamberlerin Kur'an-ı Kerim gibi böyle matematiksel şifrelerle gelmiş olan ve biz hala böyle masal gibi aval aval bakarak okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de de çok derin bilgiler olduğunu ben de daha yeni öğreniyorum. Daha önce öğrendiğimi zannetmişim. Her okuduğumda da başka anlamda çıkartıyorum. Frekans seviyesi. Bir de bu Sanskritçenin, İsrailoğullarına verilen dilin, Arapçanın, bunlar farklı titreşim kalıpları. Ben Türkçe okuyayım mı Kur'an'ı? Hayır, okuma kardeşim. Anlamını oku, öğren, idrak etmeye çalış Türkçe olarak. Ama okurken o frekansı yakalamak için Arapça okuyacaksın. Esma da aynı şekilde. Vedüt esması aşk, sevgi. Sevgi, aşk, aşk falan dediğin zaman o frekansı elde edemezsin. Matematikten bahsediyoruz. Ses belli bir geometrik kalıpla, düşünce kalıbıyla iniyor aşağıya. Bir manyetik alanla iniyor aşağıya. O titreşimi yakalaman lazım. O titreşimi, evrensel titreşime girebilmen için. O yüzden tekrarlanmış, sonuç alınmış bu diller verilmişse bu dillerle devam edeceksin. Ha 1 milyon defa aşk de, 1 milyon defa vedüt de, ölç kendini bakalım aynı etkiyi alıyor musun? Alıyorsan ne mutlu. O da olabilir yani. Çok da iddia etmiyorum. Ama ben harmoniye inanıyorum. Yani bu ses titreşimine inanıyorum. Ve bunu kendimde de deneyimlediğim için biliyorum nasıl farklı sonuçlar çıkaracağını. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Evet, mantraları sormuştu bir arkadaşım. Mantralar da çok denenmiştir. Ama mantralar konusunda bir çalışma yapmıştım. Bir grubun verdiği mantraları çekmiş idim ve negatif varlıkları görmüş idim. Ondan sonra da hemen bırakmıştım. Ben tam olarak ne olduğunu bilmediğim mantraları çekmekten yana değilim. Ha çok eminseniz Sanskritçe ise o mantra, okey çekin yani, o da iyi etki yapar. Yine de yani biz Türk toplumu olarak Hintliler gibi o ses kalıplarını biliyor muyuz? Zannetmiyorum. Sanskritçeyi bilenler bilir, çeker, ya da İsrailoğulların dillerini bilenler, onların tercih meselesi, seçim meselesi, bu konuda çok yorum yapamayacağım. Ama mantralar da kelime tekrarlarıdır veya cümle tekrarlarıdır. Belli frekansları yakalamak için çekilirler. Doğrusunu bulursanız çekin. Başka
sorularda bu negatif planda pozitif nasıl olunur vardı. Olmaya çalışıyoruz. Çünkü pozitif bir ruh olarak pozitifi deneyimlemek üzere negatif plana akit verdi isen daha hızlı yükseleceksin demektir. Yani bir adam bir sürü çok zor deneyimleri üstüne almıştır, akitlenmiştir, gelmiştir. Türlü başına felaketler geliyordur. Yine de doğruluktan şaşmıyordur, iyilikten şaşmıyordur. O çok hızlı yol alıyordur. Emin olun. Gördüm, bildiğim için söylüyorum. Sırat-ı müstakimde kalmak, doğrulukta kalmak bize en büyük fayda sağlayacak yoldur arkadaşlar. Tamah edebiliriz. İşte şunun buyu var, yatı katı var, benim yok. Ben de şu yola gireyim mi? Fıtratınızda yoksa arkadaşlar, negatif deneyim yapmak üzere gelmediyse ruhunuz, yapamazsınız. Elde edersiniz, sonra başınıza her türlü şey gelir. Bu fıtrat demek de kader demek. Esmaların programlaması kaderdir. Kader odur. Yani sizin kaderinizi esmalar, doğum esmalarınız diyoruz ya, onlar belirler. Onlara göre genel olarak yaşarsınız. Meslek grupları bile neredeyse benzer doğum esmalarıyla. O kadar çok esma baktım ki şimdiye kadar. Benzer esmalara sahip kişiler hep benzer hayatları yaşıyor arkadaşlar. Çok gördüm. Yani tıp mensupları neredeyse hep benzer esmalarda ya da savaş yapanlar. Onlarda da farklı şeyler var mesela. Bazı esmalarda adam öldürmeye yatkın esması var. Ama doğru yoldaysa, eğer iyilik üzere bir ruhsa, o esmayla geliyorsa asker oluyor. Vatanı kurtarmak için adam öldürüyor. Ama negatif deneyimlemek üzere o esmayla gelense, o zaman seri katil oluyor. İlminiz, aşkınız daim olsun. Benim sığınacak Allah'tan başka kimsem, gidecek başka kapım yok. Bunu söylettiren Rabbime hamdolsun. ...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki, Grabovoi sayı dizileri, Placebo, nocebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nocebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki?
Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının, korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.